Evet, Yunuseli Havalimanı'ndan tekrar merhaba. Motor1 Türkiye bir dragla daha karşınızda. 3 tane aracımız var bu dragda ve üçü de PSA grubu içerisinde bulunuyor. C segmenti SUV'ler. Ben Citroen C5 Aircross 1.5 Blue HDI'nin içinde oturuyorum. Ben şu anda bir Opel Grandland X içerisindeyim. Solumdaysa Peugeot 3008 var. Şimdi bu 3 aracın da motoru, güçleri ve torkları aynı. Grip kontrol yine 3 araçta da bulunuyor. Benim aracımda 6 ileri vitesli tam otomatik şanzıman var ve spor modumuz bulunmuyor maalesef. Diğer iki araçta hem spor modu var hem de 8 ileri vitesli tam otomatik şanzıman bulunuyor. Yalnız Peugeot burada cinlik yapmış, bize eski bir araç vermiş. Eski aracın avantajı ne? Daha az donanımı var. Artı şu anda sırf GT Line'da 1.5 litre hacimli motorla 8 ileri tam otomatik şanzıman ikilisi veriliyor. Ama bu araç GT Line değil, daha hafif. Mesela bir arkasında elektrikli bir bagaj kapağı yok. Cinsin Peugeot. Onun için ağırlık neredeyse Grandland X'inki kadar. Bayağı aşağıda ve yaklaşık 100 kilogram daha ağır C5 Aircross. Onun için bayağı bir kafa kafaya olacakmış gibi hissediyorum. Ağırlıklarda da 1430 kilo ile 3008 en hafif, 1455 kilo ile ikinci Grandland X, en ağır makine bende 1505 kilo. Ama 0-100'ler bayağı yakın. 10.5, 10.6, 11.5 saniye. Bilmiyorum yani, kazanabilirim gibime geliyor. Çünkü 0-100'de 6 ileri vitesli şanzıman sanki biraz daha iyiymiş gibi geliyor bana. 8 ileri vitesli şanzımansa otoyolda yüksek süratlerde daha az yakmanıza yarıyor. Ama şu anda daha az yakmak istemiyoruz değil mi? Hadi bakalım kim kazanacak? Bakalım. 6 ileri EAT mi daha iyi, 8 ileri EAT mi daha iyi? Yani tam otomatiklerin bir savaşı var ortada. Bilmiyorum, ben iddialıyım. Citroen'ler genellikle iyi gidiyorlar. Yani hafif ticari yarışından da hatırladığımız kadarıyla. Hani izlemediyseniz onu da şuradan bir yerden izlersiniz. Nereye bilmiyorum artık. Citroen'e güveniyorum ama Opel de güçlü. En azından Roll'da belki bir şansım olur diyeyim ve 0-400 mücadelesine başlayalım. Kazanabiliriz. Kazanmak için artık bir önlem daha alacağım. Yarış eldivenlerim. Evet. Hazırız. Oo, C5 güzel kalktı. Oo, çok geç değiştirdim vitesi bu. Evet, iyi kalktık. Hadi. Peugeot geliyor. Hadi be. Peugeot bayağı geliyor. Grandland gelemiyor.
Vay be. Üçüncü vitesimiz uzun. Üçüncü vitesimiz uzun. Hadi yakala. Geliyor mu? Gelmeye başladı. Hayır. Yakala. C5'i yakaladım. Hayır. C5 Aircross'a geçiyorum. Geçiyorum. Geçtim. Peugeot bu arada aldı götürdü. Aldı götürdü. Lanet olsun, ona da geçildim. El sallıyorum C5 Aircross'a. Ya şu şanzıman biraz da ya bir spor modu olsa aslında güzel olurdu bak. Spor modu olsa güzel olurdu, onu diyeyim. Onur, ne mücadeleydi o ya? Vallahi güzeldi ama 6 ileriyi ben yani çok beğenemedim ya. Ya ben de korkuyordum aslında baştan koparırsın diye de 400 metrenin sonrasında geçebildin anca. Aynen. 3. vites bayağı uzun, orada geçtim. Aynen, vites değişince biraz sıkıntı oldu. Peugeot hafifliğini konuşturdu gerçekten. Bu en ağır araba olduğu için de biraz da normal aslında. Dra kaybettik maalesef, sonuncu tamamladık. Roll'da iş biraz daha zor çünkü teknik veriler aynı, artık kickdown'a bakacak. EAT8 biraz daha avantajlı olabilir. Bu sefer Grandland X'i geçmeyi bekliyorum ama Peugeot biraz zor görünüyor. Evet, 400 metre Kukas'ından 60 km/saat bam yapıştıracağız. En iyi kickdown'u hangisi yapıyor, hangisi daha iyi yürüyor göreceğiz. Bakalım. Kök dedim. Kickdown'da geç kaldık. Oo! Yok, ağırlık maalesef kurtarmıyor. Yine C5'i geçtim. Evet, Peugeot çok rahat gidiyor. Peugeot ile aynı gidiyoruz yaklaşık. Bunda da ikinci olduk. Citroen'i geçtik. Bana sağ bacağıma güvendiğim fren testi kaldı. Şimdi sıra fren testinde. O daha da basit. 130 km/saatte ilerliyoruz. 1000 metrede kazık fren yapıyoruz. Bakalım hangimiz kazanacağız? Bunda da Citroen'i geçerim büyük ihtimalle. Çünkü en ağır araç o. Peugeot ile Opel kafa kafaya gelir diye düşünüyorum ama ben sol ayağıma güveniyorum. Gerçi sağ ayağımla yapacağım freni bu sefer ama olsun. Bakalım ne olacak. Bir üçüncülüğün ardından son test, fren testine geldik. Durduracağım ağırlık daha fazla. Sağ bacağıma güveniyorum. Hepsinde 4 disk fren var ve bu disklerin boyutları aynı. Jant lastik ölçüleri de aşağı yukarı aynı. Bizim tabanımız birazcık daha geniş. Bir 10 milim daha geniş. Belki o yardımcı olur durmakta. Ben sert frenlerle de durdum. Frenlerimi de ısıttım. Hadi bakalım. 130 km/saat sabit hız. 1000 metre Kukas'ında 2 santi perperik önceki ile 1000 metre arasında frenlemeyi yapıyoruz. Hangisi daha önce durursa. Hadi bakalım. Peugeot bir metre falan geçti beni ya. Fren testinde kaybettim. Ama Citroen bir araç boyu önümde. 1500 kilo. Gerçekten demek ki ağırlık çok fark ediyormuş. Yine ikinci olduk. Hepsinde ikinci olduk ya. Citroen maalesef kazandıramadım sana herhangi bir yarış. Kusura bakma. Ama öyle 70 kilo zayıfla öyle görüşelim. Hani ben diyetisyene gidiyorum. Sana da öneririm. Ne yapalım? Kaderimizde varmış. Şakası bir yana, bir yarışın daha sonuna geldik. 3 birincilik yanılmıyorsam Peugeot'da, bütün ikincilikler Grandland X'te, bütün üçüncülükler de bende. İşte PSA grubunun araçları böyle karşılaştı birbirleriyle. Peki siz olsaydınız hangisini alırdınız? Performansını beğendiniz mi? Opel'in, Citroen'in ve Peugeot'un. Bunları aşağıda yorumlarda görmek istiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederseniz ballı kaymak olur.
Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.